Soğuk bir sabahtan herkese günaydın. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ben 3 aydır Bilbao'da Erasmus stajımı yapıyorum. O yüzden şehre bayağı bir hakim sayılırım şu an. Bugünkü rotam çok saçma olacak benim açımdan. Yani saçma değil de uzun karman çorman bir rota olacak. Olabildiğince güzelce göstermeye çalışacağım şehri. Şu anda Cascaviejo'da kalıyorum. Bugün Cascaviejo'dan önce Deusto'ya gidip bir kahvaltı yapacağım. Bu aşamalarda da önüme ne denk gelirse onu anlatacağım büyük ihtimalle. Yine aklımda bir şeyler var ama tam olarak nasıl yapacağım bilmiyorum. Sanki yanımda yürüyormuşsunuz gibi gördüğüm her şeyi anlatmaya çalışacağım. Bu arada ben artık yemek yemek için gezdiğimi kabullendim. Bir yere gittiğim zaman ilk düşündüğüm şey orada ne yenir oluyor. O yüzden bu videoda bolca yiyecek önerisi olacak. Buraya gezmeye gelirseniz ve interneti nasıl halledeceğim diye düşünürseniz Bilbao'nun kendi interneti var. Şehrin her yerinde çekmiyor ama turistik muhitlerde genelde çekiyor. Eğer internetiniz yoksa ya da olan internetinizle alakalı bir sorun çıkarsa şehrin interneti kısa süreli de olsa kurtarıcı oluyor. Bu tiyatronun sol tarafından itibaren Cascaviejo'ya doğru gidiyor. Tiyatronun yanındaki köprüden geçerseniz de Gran Via'ya doğru, Abando'ya doğru gidiyorsunuz. Ama ben bugün bu churreria'nın yanından giderek Deusto'ya gideceğim. Akşam da buradan churro almaya geleceğim. Şu ana kadar yediğim en taze churroları satan churreria. Buraya gelirken sağlıklı beslenirim diye düşünmüştüm ama hem işimden dolayı hem de merakımdan dolayı sağlıklı beslenme diye bir şey kalmadı. Kore'ye ya da Japonya'ya gittiğimi düşünsenize. Biterim. Çok fena biterim. Her saniye bir şey yerim. Param da biter. Oralara da çok gitmek istiyorum. Umarım bir gün gidebilirim. Kesin çok eğlenceli olur. Dillerini falan da bilmiyorum. Ekstra eğlenceli olur. Şurası Uribarri. Bilbao'daki en uygun kiralardan bazıları burada. Deusto Üniversitesi'ne yakın ama buranın metro durağı yok. Yürüyerek, otobüsle ya da tramvayla ulaşım var. Burası da Cascaviejo gibi biraz labirente benziyor ama çok daha yokuşlu. Burada oturuyorsanız spora gitmenize gerek kalmaz. Her gün bacak çalışırsınız. Ayrıca burada çok büyük ve güzel vakit geçirebileceğiniz bir park da var. Bugün San Mames'e gitmeyeceğim. Stadyuma giriş ziyaretçi olsanız bile ücretli ve boş stadyum için para harcamak istemiyorum. O yüzden gidersem gösterecek pek bir şey olmayacak. O tarafta kiralar biraz daha pahalı ve maç günleri kaotik olabiliyor. Bir de San Mames istasyonu metro, tramvay ve otobüslerin bağlantı noktası olarak kullanılıyor. Guggenheim'a da gitmeyeceğim. Merak ederseniz bir önceki videomda Guggenheim'i göstermiştim. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Ben Bilbao'ya gelmeden önce Bilbao'nun nasıl bir yer olduğunu bilmiyordum. Bir fikrim yoktu. O yüzden bir beklentim de yoktu. Ama geldikten sonra gerçekten şehre aşık oldum. Yani çok güzel bir şehir. İnsanlar çok huzurlu. Herkes sabah akşam öğlen ne zaman müsaitlerse nehir kenarında koşuya çıkıyorlar. Her yere ulaşım çok kolay. Şehir içinde her yere yürüyebiliyorsunuz. Metro kullanmak isterseniz de her yere metro var. Deniz kenarına bile metro var. Diyelim ki dağa çıkmak istediniz. Dağlar da çok yakında. Yürüyerek dağa çıkabilirsiniz. O kadar büyük bir şehirde değil. İlk geldiğimde bana çok büyük görünmüştü. Köprülerden dolayı falan herhalde. Ama tanıdıklarınızla karşılaşma olasılığınız çok yüksek. Eğer burada yaşıyorsanız büyük ihtimalle her gün bir tanıdığınızı görürsünüz. Mesela Ferrara'yı düşünüyorum. İlk Erasmus'umu orada yapmıştım. Ferrara beni bu kadar etkilemedi. Bilbao beni çok etkiledi. Ferrara'dan da yine bir beklentim yoktu. Bilbao'dan da yoktu. Ama Bilbao'yu bırakmak istemiyorum, bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Çok hayat dolu bir şehir. İnsanlar çok mutlu, aktif. Hava 1 derece mesela ama insanın çıkıp koşası geliyor çünkü herkes koşuyor. Hatta bir kişi yanımdan geçti şu an. Koşarken de mesela böyle bir manzaranın yanından geçerek koşuyorsunuz. Kısaca şehri çok özleyeceğim.
Gerçekten çok özleyeceğim. Yani dönmek istiyorum ama dönmek de istemiyorum bir yandan. Burası da artık Deusto'ya geçiyor. Burada Deusto Üniversitesi var. Deusto Üniversite bölgesi kiralarda genelde orta seviyede. Deusto Üniversitesi şurada. Benim ofisim de hemen burada. Erasmus ofisi. Şu an gittiğim kafenin personelleri ben içeri girdiğim zaman direkt bana Palmera con Kinder y Caffè con Leche mi istiyorsun diyorlar. Artık ezberlediler. Her seferinde aynı şeyi alıyorum. Çünkü çok güzel ve şu ana kadar içi dolgulu Palmera yapan 2-3 yer gördüm. Ama en lezzetlileri bu bence. Bu sokak boyunca 2 tane tematik dükkan var. Birisi bu, adını asla okuyamadığım. Diğeri de biraz daha ileride. İkisi de çok büyük. Mesela Halloween zamanı Halloween eşyalarını, yılbaşı zamanı yılbaşı eşyalarını öne çıkarıyorlar. Ama yılbaşında Halloween eşyalarını da bulabiliyorsunuz. Kaldırılmıyor. Yine direkt söylediler. Burada bir sürü çeşit palmera var. Palmera İspanya'ya özgü, genellikle kalp şeklinde yapılan bir milföy tatlısı. Şu arkadaki yeşil palmerayı sırf Antep fıstıklı diye denedim. Antep fıstığıyla hiçbir alakası yok. Tadı da kötü. Geliyorsanız ondan almayın arkadaşlar. Şu dondurmaya benzeyen tatlının ismi de Carolina. Bilbao'ya özgü bir tatlı. Ağır bir tatlı. Bir tanesini 2 kişi rahatlıkla paylaşabilir. Üst kısmındaki dondurmaya benzeyen bölüm çırpılmış yumurta beyazı ve şeker karışımı. Alt kısmında da tart hamuru var. Bir de böyle küçük palmeralar var. Oreo'lu, karamelli vesaire. Ama hepsinin tadı birbiriyle aynı ve çok yapay bir tatları var. Buradaki tatlının adı Boya de Mantequilla. Bu da Bilbao'ya özgü bir tatlı. Çok hafif, boğmayan güzel bir tadı var. Tatlı bir ekmeğin içine tereyağı ve şekerle hazırlanan bir dolgu sürülmüş. Üzerine de şeker serpilmiş. Bu bence biraz daha kahvaltıda yenecek bir şey ama hafif bir tatlı istersem direkt bunu alırım. Bu tatlının adı da Roscón de Reyes. İspanya'da 3 Kral Günü'nde yenilen üzeri şekerli meyvelerle süslü kremalı çörek. Ben galiba kahve sevmeye başladım arkadaşlar. İtalya'dan sonra bir şey oldu bilmiyorum. Canım kahve falan çekiyor. Çok garip bir ismiş. Diğeri de bu. Şurada da Deusto metrosu var. Hazır metroya kadar gelmişken biraz Barik Kart'tan da bahsetmek istiyorum. Barik Kart'ı Bilbao'daki tüm toplu taşımalarda kullanabiliyorsunuz. Kartı çıkarmak 3 euro ve her biniş 59 cent. Eğer burada uzun süre kalacaksanız belirli hatlar için sınırsız binişli Barik Kart seçenekleri de var. Mesela Line 1 için olan sınırsız kartın 25 euro civarında olduğunu duymuştum. Burada metro neredeyse her yere gidiyor. Hatta deniz kenarına bile metro ile gidebilirsiniz. Cumartesi günleri de metro 7/24 açık. Kartınızı bu makinelerden çıkartıp bu makinelerden dolduruyorsunuz. İlk kart çıkarma kısmında buraya basıp 3 euroluk bir ücret ödüyorsunuz. Burada ödeme seçeneklerinden istediğinizi seçip sonrasında artık 5 euro mu 10 euro mu ne kadar istiyorsanız kartınızı dolduruyorsunuz. Bir de size ofisin yakınındaki bir yemek yerini göstereceğim. Buranın pinçoları ve tortillaları şu ana kadar yediğim en uygun fiyatlı pinçolar ve tortillalar. Birkaç yerde daha uygun fiyatlı pinço yemiştim ama oradakiler direkt ekmek yiyormuşum gibi hissettirmişlerdi. Buradakiler öyle değil. İçleri dolu dolu ve tatları çok güzel. Diğer barlardaki gibi çok fazla çeşitleri yok ama olan çeşitler gayet kaliteli. Benim favorim buradaki pinço ve salamlı tortillaları. Burada neredeyse hiç kimse İngilizce bilmiyor. Çok zorlanıyorum iletişim kurmakta. Sürekli Google Translate kullanıyorum. Hem Baskça konuşuyorlar hem de İspanyolca konuşuyorlar. Bu arada bu kafe de güzel. Buralardaysanız buraya da gelebilirsiniz. Bizim her salı ofiste toplantımız oluyor ve toplantı çıkışında ofistekilerle birlikte oraya gidip bir şeyler içiyoruz.
Burada da bir tane AVM var. Bu videoyu Bilbao'yu hiç görmemiş biri izlediği zaman anlayacak mı, nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Umarım çok karmaşık olmuyordur ve iyi anlatabiliyorumdur. Bilmiyorum. Çok karman çorman gidiyormuşum gibi hissediyorum. Umarım öyle değildir. Ama başka türlü nasıl anlatacağımı bilmiyorum açıkçası. Şu an sanki yanımda yürüyormuşsunuz da ben de bak şuradaki şu, buradaki bu, burada bunu yiyebilirsin, bunun busu güzel diye böyle anlatıyormuş gibi hissediyorum. Umarım anlatabiliyorumdur. Umarım yani Bilbao'yu bilmeyen birinin gözünden anlaşılır bir video olur. Çünkü şu ana kadar çektiklerimden nasıl bir şey çıkacak hiçbir fikrim yok. Şehirde bu arada bu şekilde bisikletler var. Kiralayıp kullanabiliyorsunuz. Şurası az önce gösterdiğim AVM'ydi. Hemen yanında da şehrin en büyük parklarından biri olan Doña Casilda Parkı var. Piknik yapmak, kitap okumak ya da arkadaşlarınızla takılmak isterseniz buraya ya da Uribari'deki Etxebarria Parkı'na gidebilirsiniz. Mesela biz Moyo'dan cinnamon roll alıp buraya gelip burada yemiştik. Yılbaşında Christmas marketleri de bu parkta olmuştu. Güzel bir park, benim hoşuma gidiyor. Şu anki rotam o kadar saçma ki. Bir böyle bir böyle bir böyle bir böyle gidip duruyorum. Hala Christmas marketlerin kulübeleri duruyor. Burası da Moyua. Şehrin merkezi. Moyua'daki evler çok pahalı oluyor genelde. Şu yeşil otobüsler genelde köylere falan daha uzak yerlere götürüyorlar ve Starbucks'ın önünden kalkıyorlar. Kırmızı otobüslerde şehir içinde gezdiriyorlar. Bilbao'ya birden fazla günlüğüne geliyorsanız kesinlikle San Juan Gaztalugatxa'ya gitmenizi öneririm. Çok güzel bir yer. Game of Thrones'un çekildiği yerlerden biri ve muhteşem bir doğa manzarası var. Santander'in yanından sola doğru döndüğünüz zaman Gran Via'ya geçiyorsunuz ama Gran Via'ya geçmeden önce bir yer daha göstereceğim. Bu arada şu karidese benzeyen şeyler de metroların girişleri. Moyo tarafına gelirseniz ve market ararsanız Mercadona'ya gelebilirsiniz. Karşısında da Primo Prix var. O da başka bir market. Ama Mercadona daha büyük. Mercadona'nın çaprazındaki bu dükkanda da güzel cinnamon roller satıyorlar. O kafede arkadaşım çalışıyor. Hazır gelmişken o da merhaba diyeceğim. Ama haberi yok. Would you like to say hi to my YouTube channel? So cute! Look at her! In YouTube, wow. She's my aşkım. I'm her aşkım. Bugün çok fazla çeşit kalmamış ama benim favorim her zamanki gibi Antep fıstıklı ve Kinderli cinnamon roll. Pazar günleri büyük marketlerin çoğu kapalı oluyor ama barlar ve birçok kafe açık. Ayrıca bazı küçük marketler ve kafeler öğleden sonra 2-5 arasında siesta için kapanabiliyor. Şu anda bulunduğum bölge Indautxu'ya giriyor. Konaklamak için güzel bir bölge, merkeze yakın, gece hayatı var ama kiralar San Mames tarafı gibi biraz yüksek. Ben buraya yüzme salonu için gelmiştim. Yüzme salonuna kayıtlar yanlış hatırlamıyorsam 23 euro civarı bir şeydi. Bir de ön kayıt ücreti alıyorlar ama şu an net hatırlamıyorum. Aşağıya yazarım. Ama gelince aynı zamanda buranın müze ve kütüphane olduğunu öğrendim. Onu da nasıl öğrendim? Yüzme salonuna kaydolmadan önce yüzme salonunu görmek istedim. Ben 2 saattir yüzme salonu diyorum. Şu an fark ettim, yüzme havuzu. Yüzme havuzuyla spor salonu aynı yerde. Yüzme salonu olmuş o bir anda. Her neyse. Yüzme havuzu terasta olduğu için terasa çıkmaya çalışırken 3 tane ayrı asansörün hepsini kullanmış bulundum. Yanlış asansörlere bindiğim için. Bu birinci asansör kafeye çıkarıyor. İkinci asansör kütüphane kısmına çıkarıyor.
Şu en arkada bir asansör daha var. O da çatı katına çıkarıyor. Buranın altında da bir tane müze var. Müzede de yılda 3 kere farklı sergiler yapılmaya çalışılıyormuş. O yüzden 3 ayda bir mi, 6 ayda bir mi çeşitli durumlara göre müzenin içeriği de değişiyor. Ama açıkçası beni çok sarmadı müze. Şurası yüzme havuzuyla spor salonu. Burası kütüphane. Burası da kafe işte. Bu binadaki 43 kolonun hepsi farklı tasarlanmış. Farklı kültürleri temsil etsin diye her biri ayrı bir stile sahip. Bir de tuvalet ihtiyacınız varsa burayı bedavaya kullanabilirsiniz. Bu da önemli küçük bir bilgi. Evet, şimdi Grand Via'ya geçelim. Ah ah, Flash'ın sokağı. Şurası Flash'in girişi. Gece 12'de açılıyor. En sevdiğim klablardan biri bu arada. Halloween'i de burada yapmıştık. Christmas Party'yi de burada yapmıştık. Hazır klablardan konu açılmışken onlardan da biraz bahsedeyim. Çünkü işim bu. Ben Bilbao'ya gelen Erasmus öğrencilerine etkinlikler düzenleyen, partiler düzenleyen bir Erasmus kuruluşunda grafik tasarımcı olarak çalışıyorum. Ve onların düzenlediği etkinliklerde, partilerde insanları videoya alıp edit yapmam gerekiyor. Bu yüzden de neredeyse bütün etkinliklere, partilere gittim. Favori klablarım Flash, Backstage ve MoMA. Kristal'i insanlar çok seviyor ama ben çok sevemedim açıkçası. Yani çalışmak güzel, normal ama oraya eğlenmek için gitmem. Çünkü güvenliklerin önünde dans ediyorsunuz ve sürekli onların gözünün önünde olmak çok rahatsız edici bir durum bence. Ama atmosferi hoş. Neon ışıklar falan var böyle rengarenk, hoş bir yer. Backstage Kristal'den daha büyük. Backstage'de Happy Erasmus etkinlikleri olmasa bile kendi etkinlik ekibi var ve sürekli bir temada etkinlik yapılıyor onlarda da. Mesela bir gün Neon Parti oluyor, bir gün Mexican Parti oluyor. Değişiyor böyle tema. Flash belki aralarından en küçük olanı. Ama çok güzel anılarım var Flash'te ve çok eğlendim her zaman. Çalışanlar da çok samimi, çok tatlılar. Güvenlik görevlileri de aynı şekilde çok tatlılar. Arkadaşlarıma sorduğumda da Flash'ı çok beğendiklerini söylediler. MoMA biraz daha uzakta kalıyor benim evime göre. San Mames'in orada. Oraya bir kere gittim ama yeterliydi. Yani orada çalışsam da çalışmasam da büyük ihtimalle eğlenceli olur. Ben gittiğimde çalışıyordum ve gayet eğlenceliydi. Orası da Backstage gibi büyük bir yer. MoMA bir katlı, Flash bir katlı, Backstage 2 katlı, bir katı VIP, Crystal de 2 katlı. Bir de Sonora ve Fever var. Onlar biraz daha Bilbao'nun dışında kalan klablar. Eğer tekno seviyorsanız Sonora'ya gidebilirsiniz. Sonora tekno sevenler için çok popüler bir klab burada. O da çok büyük bir klab. İçinde 3 tane odası var. 2 odası tekno için, bir odası reggaeton için. Gidişi de çok kolay. Dibinde metro durağı var. Metrodan çıktığınız gibi direkt Sonora'nın karşısına çıkıyorsunuz. Ama Fever'ı ben çok sevemedim. Konum olarak biraz tehlikeli bir sokakta bence. Yani tek başınıza gitmenizi önermem. Fever da 2 katlı, 3 odası var yine. Ama Fever'da daha çok yerli halk ve yaşlı İspanyollar gidiyor. Dia de Muertos orada olmuştu ve ben makyajlı şekilde oraya gitmiştim tek başıma. O gün korkutucu değildi belki ama makyajlı olmasaydım, günlük bir şekilde gidiyor olsaydım biraz tehlikeli olabilirdi. Fever'a eğer gidiyorsanız yani tek başınıza gitmenizi önermem. Arkadaş grubunuzla gitmeye çalışın. Zaten Fever'a gitmenizi de önermem. Yani bence çok iyi bir club değil. Ben sevemedim, çok hoşuma gitmedi. Bu arada bu dediklerim Erasmus etkinliklerinin dışında. Nereye giderseniz gidin, Erasmus'a gidiyorsanız Erasmus öğrencileri de orada olacağı için çok eğlenceli oluyor. Ama tek başınıza gidiyorsanız belki o kadar eğlenceli olmaz. Genelde benim programım şöyleydi. Perşembe günleri ya Crystal'de ya da Backstage'de çalışıyordum. Cuma günleri de Flash'te çalışıyordum. Cumartesi günleri de Sonora'ya ya da Fever'a gidiyordum. Bütün bu klablar gece yarısında açılıyor genelde. Ve eve nasıl döneceğinizi merak ederseniz de cumartesileri bütün gün boyunca metro açık. Gece kaçta dönerseniz dönün metroyu kullanabilirsiniz ama diğer günler metro geceleri açık olmuyor ve yürümek zorunda kalıyorsunuz. Yürüseniz de sıkıntı olmuyor yine. Sokaklar genelde ışıklı oluyor. Polisler geziyor ve genelde zaten insanlar hala sokakta oluyor. Onlar da partilerden dönüyorlar. Burada çok fena bir gece hayatı var. Özellikle benim yaşadığım yerde Casco Viejo'da. Bugün o gece hayatını da çekmeye çalışacağım. Ama Bilbao'nun sıkıntılarından biri şu. Gece hayatı çok fazla olduğu için geceleri bir o kadar da sokaklar pis oluyor. Ve herkes her yere tuvaletini yapıyor. Özellikle Casco Viejo geceleri idrar kokuyor. O biraz kötü bir durum. Ama nasıl yetişiyorlar bilmiyorum. Geceleri o pisliğe rağmen bardaklar, idrar, bir sürü şey, çöp, sokaklar çöp dolu oluyor ve
sabahına o sokaklar tertemiz oluyor. Geceleri sokakları suyla yıkıyorlar falan. Çok sağlam temizliyorlar. Bu da ayrı bir yani bence başarı gerçekten. Çok iyi çalışıyorlar geceleri. Helal olsun buradan Bilbao'ya. Şimdi tekrardan devam ediyoruz. Bu arada Flash'in sokağı burasıydı. Şurada Game diye bir dükkan var. Buradan itibaren devam ederseniz yolun üzerinde çok güzel kıyafet mağazaları var. Bu arada bu sokak Mercadona'nın sokağı, yani aynı sokak. Benim bile başım döndü biraz. Umarım sizin için çok karman çorman olmamıştır. Artık gösterdiğim yerleri siz haritadan işaretleyip bir rota belirlersiniz. Aslında burada bir hafta geçirseniz ya da belki 3-4 gün bile yeterli olur. Şehirde ne nerede çok kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Aslında her yer birbirine çok yakın. Şurası biraz önce söylediğim Santander. Santander'in yanında da Sephora var. Dilim dönmedi. Santander'den itibaren Gran Via başlıyor. Normalde bunlar yok Gran Via'da ama yarın bir festival olacağı için ve Gran Via'dan geçileceği için bunları dizmişler. Bunlar olmadan daha güzel görünüyor. Bu arada Gran Via bu sokağın ismi. Burayı alışveriş sokağı olarak düşünebilirsiniz. Bir sürü mağaza var, bir sürü marka var. Ne ararsanız büyük ihtimalle bulursunuz burada yani. Aynı zamanda bir sürü de yemek yiyebileceğiniz yer var. Şurası da çok ünlü bir pastane. Buranın da palmerasını denedim ama buranın palmerası Deusto'nun oradaki kafedeki palmeraya göre daha sert ve daha dişinize yapışıyor. Donmuş şerbet gibi bir şey var. Yine aynı şekilde çikolatalı. O yüzden benim ilk tercihim olmaz ama yine güzel. Hatta burası benim ev sahibimin oğlunun favorisiymiş. Şurada Stradivarius var. Stradivarius'un hemen yanında da El Corte Inglés var. Zaten devasa bir AVM gibi bir şey. Ama lüks markaların AVM'si gibi bir şey. Aradığınız her şeyi yine bulabilirsiniz. Ev eşyası, evcil hayvan kısmı, yemek kısmı, kıyafetler, çantalar. El Corte Inglés'in çaprazında da BBVA var ama ben buradan para çekmeyi beceremedim. Buradaki hiçbir ATM'den para çekmeyi beceremedim aslında. Yanımda getirdiğim nakiti kullandım. Başka bir BBVA ATM'sinden ziraat kartıyla nakit çekebilen tanıdığım var ama ben beceremedim. Bilmiyorum, ATM izin vermedi para çekmeme. Stradivarius'un şu ileride hemen yanında da bir tane mağaza var. Orada da böyle oyuncak, elektronik aletler, kitaplar falan bulabilirsiniz. Dediğim yer burası. Özellikle şurada oyuncak kısmı var. Orası çok zevkli. Üst katında da kitaplar var. Şimdi hızlıca El Corte Inglés'i de bir göstereceğim. En alt katta böyle kozmetik ve aksesuar bölümü var. Birinci katta kadın kıyafetleri var. İkinci katta da erkek kıyafetleri var. Üçüncü kat çocuk katı. Dördüncü katta da ev eşyaları var. Beşinci kat. Ve altıncı kat yemek katı. Burada da evcil hayvan kısmı var. Burada da yine İspanyol ve Bask tatlıları var. Yemekler de bu şekilde. Şu ortadaki yemeğin adı Bacalao al Pilpil. Pilpil soslu morina balığı. Bilbao'ya ait geleneksel yemeklerden biri. Bana ev sahibim yaptığı zaman denetmişti. Çiğnenmesi hoşuma gitmedi. Biraz sakız gibi ama tadı iyi. Geldiğinizde denemiş olmak için yiyebilirsiniz ama şahsen bir daha arayacağım bir tat değil. Burada da paella var. Şu arka kısımda da market var. En üst katta da spor kısmı var.
El Corte Inglés bazı şeyler açısından güzel ama bazı şeyler açısından da diğer yerlere göre daha pahalı. Mesela o pilpil balığını başka yerlerde büyük ihtimalle Cascavello'da daha ucuzda bulabilirsiniz. El Corte Inglés'in olduğu bu yer ve aynı zamanda Primark'ın olduğu bu yerde Abando. Daha doğrusu Primark'tan bu tarafa doğru gidilince Abando galiba. Abando konum açısından çok güzel bir yerde ama ev fiyatları pahalı. Ev sahibimle sohbet ederken Cascavello'da kalmasaydım Abando'da kalırdım dedi. Ama dediğim gibi ev fiyatları pahalı. Şurası Abando'ydu. Buradan da direkt Cascavello'ya iniliyor. Bu Arenali Gratis Watsons gibi düşünebilirsiniz. Gratis'in Watsons'ın falan değerini bilin arkadaşlar. Burada hiç indirim falan olmuyor. O %70 indirimler, %60 indirimler muhteşem bir fırsat yani. Burada da benim gittiğim spor salonu var. Gayet güzeldi bence. Aylık 32 euroydu. Evime yakın olduğu için oraya gitmeyi tercih etmiştim. Bu arada şu kısım San Francisco'ya doğru gidiyor. San Francisco tehlikeli bir bölgeymiş. Oraya gitmememizi önerdiler. Şu görüntü çok hoşuma gidiyor. Şurası tiyatro. Şurada yılbaşı ağacı var. Şurada churreria var. Buradan da dümdüz gidince benim evime çıkıyor. Girişte böyle makineler var. Ben buraya ilk geldiğimde bu makinelerden kartımı doldurmaya çalışmıştım. Ama bu makinelerden fiş alıp kartı oradaki görevliye götürüyormuşsunuz doldurmak için. Yani burada vakit kaybetmeyin. Burada sadece geliyorsunuz, barik karta basıyorsunuz. Buradan ne kadar istediğinizi seçiyorsunuz. İşte 5 euroysa 5 euro. Ondan sonra da kredi kartınızı okutup fişinizi alıp buraya geliyorsunuz. Şurada Guggenheim Müzesi var. Şurada San Mamés Stadyumu var. Benim iş yerim şuralarda bir yerde kalıyor, Erasmus ofisi. Buradan gittiğiniz zaman şurası Moyua. Moyua'dan sola doğru iyice gittiğiniz zaman da şurada El Corte Inglés var ve Primark var. İkisinin binasını görebilirsiniz. Burası da Abando. Abando'dan sola doğru gittiğiniz zaman da şurada tiyatro var. Şurası da Cascavello. Burası da Uribarri. Geri kalanı da Bilbao'nun geri kalanı. Bilmiyorum. Ben neredeyse her sabah şuradan şu şekilde iş yerine gidip yürüyerek buradan da Moyua'dan doğru Abando'dan geçerek eve geri dönüyordum. Bilbao'ya geliyorsanız ya da genel olarak İspanya'ya geliyorsanız bu arada buradan turron almanızı öneririm. Turron buranın geleneksel tatlısı. İspanyol helvası gibi düşünebilirsiniz. Bir sürü turron çeşidi var. İsterseniz tadım da yapabiliyorsunuz. Buradaki bademli sert olan, bademli yumuşak olan ve mascarpone'lu yumuşak olan bunlar geleneksel turron çeşitleri. Ben Madrid'e gittiğimde bundan almıştım ve bu da çok güzeldi. Bu da Antep fıstıklı. Jambonlu turron bile var. Vicens'in hemen yanında da Basque Lore diye küçük bir dükkan var. Uygun fiyatlı bask takıları satıyorlar. Ben Egus Lore kolyemi buradan almıştım. Bask bölgesine özgü iki önemli sembol var. Egus Lore ve Lauburu. Egus Lore kişiyi ve evi kötü ruhlardan, cadılardan koruduğuna inanılan bir çiçek. Aynı zamanda güneşi temsil ediyor. Bu yüzden genelde evlerin giriş kapılarının arkasına asılırmış. Buradaki sembol de Lauburu. Lauburu'nun da şans getirdiğine ve dengeyi simgelediğine inanılıyor. Burada Vicens var. Burada o Egus Lore takı dükkanı var. Bunların tam karşısında da burada bir tane Halloween dükkanı var. Burada her zaman Halloween eşyaları satılıyor. Bunun tam yanında da şurası kütüphane. Cascavello labirent gibi bir yer. Sadece birkaç tane yer size önereceğim. Güzel olduğunu bildiğim için. Onun dışında Cascavello'da kaybolabilirsiniz. Kaybolursanız daha eğlenceli bir şekilde tadını çıkara çıkara gezersiniz diye düşünüyorum. Önereceğim yerlerden birisi burası Capicua. Burada da çeşitli pinçolar ve tortillalar satılıyor.
Genelde tatları da iyi oluyor. Pinço aslında İspanya'daki tapasın Bask versiyonu. Tapaslarda yiyecek genelde ekmeğin üstüne direkt konurken pinçolarda üstündeki malzemeler bir kürdanla tutturuluyor. Adını da bu kürdandan ve İspanyolca batırmak anlamına gelen pinçer fiilinden alıyor. Benim buradaki favori pinçon bu kalamarlı mayonezli olan. Bir de bu croquetas de bacalao yani morina balıklı kroketler. Yine Bilbao'da da Avrupa'daki birçok şehirde olan kapalı yiyecek pazarlarından biri var. Mercado de la Ribera. Hem taze ürünler satılıyor hem de yemek yiyebileceğiniz bölümler var. Önereceğim bir diğer yerde Plaza Nueva. Şimdi oraya gidiyorum. Bütün pinçoları deneyemedim tabii ki ama çoğunu denedim. Şu an sizi 3 tane yere götüreceğim burada. Ama herhangi birine girseniz de büyük ihtimalle güzel çıkar. Birincisi Zahara. Buranın tortillaları çok güzel oluyor. Pinçoları da güzel ama daha çok tortillaları için gelmiştim ben buraya. Hatta bir siyah bir tortillaları vardı. Şu an o yok galiba. Onun fotoğrafını buraya koyarım. Ama tadı güzel değildi, normaldi. Bir daha almam ama merakım için bir kere almıştım. Bir kere tadılabilir çünkü Bask'a özgü bir yemekmiş. Ev sahibime söylediğimde tortilla ayrı, onun üstündeki mürekkep balığı ayrı yenir dedi. Aslında tortillaların alt kısmı aynı, patates ve yumurta. Üzerlerini değiştirip farklı tortillalar olarak satıyorlar. Ama bazen içlerine salam falan da koyuyorlar. Güzel oluyor yani. Tortillaların hepsinin tadı güzel, o yüzden keyfinize göre seçip yiyebilirsiniz. Pinço olarak Guretoki diye bir yer var. Şimdi oraya gidiyorum. Guretoki diğerlerine göre biraz daha yüksek fiyatlı ama pinçolarının tatları çok güzel. Aynı zamanda buradaki arkadaşlarımın favori Bask cheesecake'i de yine Guretoki'de. Bunun tadı çok güzeldi. Bunun tadı da güzeldi ama tatlıydı. Bugün Bask'a özgü bu peynir çorbasını deneyeceğim. Bu kalamarlı sandviç de çok güzeldi. Burada da meşhur San Sebastian cheesecake var. Guretoki bununla dünyadaki en iyi peynir çorbası ödülünü kazanmış. İçinde bıldırcın yumurtası, Bask peyniri ve mantar var. Bunu da daha önce denemedim. Tadı nasıl hep merak ediyordum, o yüzden aldım. Bu arada tabağın ergonomisini çok sevdim. Tabağın tasarımı çok güzel. Bir endüstriyel tasarımcı olarak beğendim. Tadı güzel. Hem Bask bölgesine özgü bir çorbaymış hem de ödül almış bir çorbaymış. O yüzden buraya geldiğinizde denemeniz gereken pinçolardan biri. Bu da pinço sayılıyor mu bilmiyorum gerçi. Ama bunu da mesela bir kere yemek yeterli olur. Bir de almaya gerek yok. Bunun içinde de böyle deniz ürünleri var. Bir yemeği göstermede bu kadar kötü olamazdım gerçekten. Parçalandı her şey. Affedersiniz arkadaşlar. Bu bayağı iyiymiş. Benim gibi döke paça yemeyin. Bu arada Guretoki çarşamba günleri kapalı, pazar günleri de erken kapatıyor. Ben Bask cheesecake'ini denedim arkadaşım aldığı zaman. Çok yoğun geliyor bana. İstanbul'da da denemiştim cheesecake'i. İstanbul'da yedikten sonra çok midem bulanmıştı ve kusma derecesine gelmiştim. Onun tadını hatırlamıyorum. Ondan sonra bir daha yemedim. Aradan çok zaman geçti. O yüzden Bask cheesecake'inin İstanbul'daki cheesecake'den ne kadar farklı olduğunu anlayamıyorum. Ama arkadaşlarımın tepkilerine göre galiba farklı ve çok lezzetli. Denediğimde bana çok ağır geldi
ve İstanbul'daki cheesecake'le aynı gibi hissettim. O yüzden cheesecake'i ben şu an denemeyeceğim. Ama siz buraya gelirseniz ve cheesecake yemek isterseniz Grotoki'nin cheesecake'ini deneyebilirsiniz. Gideceğim 3. yerde aslında bir şey yemeyeceğim, bir şey de önermeyeceğim. Yani pinçoları güzel ama favorim olan bir pinçosu yok. Arkadaşlarımla gittiğimde orada kalimoço içmiştik. Her yer satıyordur kalimoçoyu ama kalimoço içmek için bir seçenek olarak orayı gösterebilirim diye düşündüm. Kalimoço agortoda bulunmuş. Bozulmak üzere olan şarapları ne yapalım diye düşünürlerken karışımlar deneye deneye kola şarap karışımını bulmuşlar. Adına da kalimoço demişler. Tadı bence güzel, kötü değil. Ama ben Tinto di Verano'yu daha çok sevdim. Ama buradaki herkes kalimoço içiyor. Ve ben Tinto di Verano'yu daha çok sevdim deyince bana böyle bir baktılar. Hani o mu sevilir ya, kalimoço varken gibisinden. Nedenini bilmiyorum. Bence Tinto di Verano daha güzel. Tinto di Verano'da kırmızı şarapla limonlu gazoz karışımı. Önereceğim 3. yer burasıydı ama bunun yanında El Globo da var. Ben böyle bir yer olduğunu unuttum. Burası da güzel. Yine buraya da gelip oturabilirsiniz. Ve bazı pinçoların yemesi çok zor. O pinçoyu yerken savaşıyorsunuz. Parçalanıyor, ağzınıza sığmıyor, eliniz, yüzünüz batıyor her yeriniz. Buna hazırlıklı olun. Bir insan pinço yerken güzel görünüyorsa helal olsun. Ben şahsen savaş veriyorum pinço yerken bazen ve dışarıdan büyük ihtimalle çok komik görünüyorum. Burada da yine şans getirdiğine inanılan Lauburu ve koruyucu Euskilore var. Buradaki pastel Basko özgü bir tatlı. Tadı güzeldi ama çok bayılmadım. Portekiz'deki nata'nın biraz daha katı hali gibi düşünebilirsiniz. Bunun da tadı güzeldi ama sanırım Basko özgü değil. İçi hafif kremalı, bademli bir tart gibi. Bunu pastel Basko'dan daha çok sevdim. Casco Viejo, Bilbao'nun 2. merkezi gibi ve şehrin en turistik bölgelerinden biri. İnsanlar çoğunlukla vakit geçirmek, bir şeyler yiyip içmek için buraya geliyorlar. Burada evler biraz daha eski, kiralar da genelde yüksek ama şanslıysanız uygun fiyatlı yerlerde bulunabiliyor. Mesela benim kiram 380 euro. Etrafımdan duyduğum kiralarda genelde 400-700 euro arasında oluyorlar. Casco Viejo genelde cuma ve cumartesileri çok kalabalık oluyor. Diğer günler de kalabalık oluyor ama cuma ve cumartesileri çok fena oluyor. Bir de eğer gece karnınız acıkırsa ve açık bir yer bulamazsanız buraya gelebilirsiniz. Burada empanada satıyorlar. Sabah 11'den gece 11'e kadar açıklar. Ve empanyadalarının tadı da gayet güzel. Şimdi churro yerine gidiyorum. Gerçekten çok iyi. Şu ana kadar churro'nun üzerinde Kinder'i, Oreo'yu, sadece toz şeker serpilmiş halini, bir de churro'nun yanında sıcak çikolatalı halini denedim. Sıcak çikolatalı halini ben sevmedim. Madrid'de de sevmemiştim. O sıcak çikolata 6 tane churro için çok fazla ve ziyan oluyor. Tadı da güzel değil bence sıcak çikolatanın. Alırsanız Kinder'li, Oreo'lu ya da sadece üzerine toz şeker serpilmiş halini almanızı öneririm. Evet, Bilbao videosu bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım açıklayıcı, çok karmaşık olmayan bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve Bilbao'da iyi eğlenceler dilerim.